Yani biz şimdi bizim kızımızın kurs parası ödensin. Başka bir kızın ölümüne mi sebep? Öyle deme. Ne olur öyle deme Faruk. Ne diyeyim Emel? Ha ne diyeyim? Senin vicdanın rahat etsin diye yalan mı söyleyeyim? Yani bunlar hiç olmamış gibi mi davranayım ha? Ya bizim yüzümüzden gencecik bir kız. Ömrünün baharında bir kız. Toprağın altında çürürken. Ben ne diyeyim Emel? Ya ne diyeyim Emel? Sus Faruk, ne olursun sus. Ya ben sana dedim. Evi ipotek ettirelim dedim. Bir şekilde onun parasını öderiz dedim. Ama sen ne yaptın? Ha sen ne yaptın? Gidip o psikopatın karısını dolandırmaya kalktın. Ya düşünmedin mi hiç bunun sonu nereye varır diye? Ya o herif bunun peşini bırakmaz. O kıza neler yapar diye hiç düşünmedim ya Emel ya. Düşünemedim, anladın mı? Düşünemedim. O kıza gidip o bedeli ödeteceğini düşünemedim. Aklıma gelmedi işte. Onun bu kadar kötü olabileceğini düşünemedim. Anlıyor musun? Düşünemedim. Emel, senin aklına gelme dedim. Bir ana baba kızından. Gencecik bir kız hayatından oldu ya. Yeter. Yetmez Emel, yetmez. Baki bunun peşini bırakır mı ya? Ya bütün bu cinayetin senin yüzünden ekmeğe kalkarsa ha? Ha, sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın sen? Görmüyor musun? Senin kendi peşinden hepimizi sürüklüyorsun ya. Farkında mısın? Bizi mahvediyorsun Emel ya. Kız nerede Emel? He? Nerede? Ev orada duruyor. Kız nerede Emel? Anasının karşısına geçip gözlerinin içine baka bak. Kız nerede diye söyleyebilirsin Emel ya. Yok. Yok bu böyle olmaz ki. Olmaz böyle yaşanmaz. Biz gideceğiz karakola. Polise anlatacağız bütün olan biteni. Saçmalama Faruk. Kıza tokat attım, boğazına yapıştım görüntüler var elinde. Ya beni hapse attırırsa? Ne yapacaksın Emel? Bir yandan vicdan azabından çürüyüp bir yandan da her kapı çaldığında polis geldi diye korkacak mısın? Olur mu böyle şey ya? Hadi kalk polise anlatacağız her şeyi. Ya sen beni neden anlamıyorsun? Kimseye anlatamayız. Ben öldürmedim bile desem adam ne yapar, ne eder? Attırır beni hapse. Anlıyor musun? Ne olacaksa olacak Emel. Şu yaşadığımız sefil durumdan daha kötü ne olabilir ki? Ne demek o? Ne demek o Faruk? Ya ben zindanlarda çürürken kızım bir başına, tek başına bu hayatta böyle devam mı edecek? Emel, sen katil değilsin ki. Ya niye hapse gireceksin? Hem neden kızımız yalnız kalsın? Onun dağ gibi babası var yanında. Doğru. Sen hep onu sardın, sarmaladın. Hep onu korudun. Biliyorum ama Ama ne Emel ya? Ama ne ya? Yeter ama ya. Yeter ya. Her sıkıştığında bana bunu söylüyorsun. Alaca benim kızım. Hamile kaldığında onu aldırmanı söyleyen, kızımıza onlarca kötülüğü yapan o herif değil ya. Ya Alacağım her hastalandı. Sabahlara kadar onun başında ben durdum. Düştüğünde yaralarını ben sardım. Canı acıdım. Uykusuz ben kaldım. O ağladığında onunla ağlayıp gözyaşlarını ben sildim. Parmağına bir kıymık batsa benim de parmağım kanadı. Kızım kimseye muhtaç olmasın. Gece gündüz ben çalıştım. Ben. Tamam. Alaca benim kanımdan olmayabilir. Ama benim canım. Benden olmasa da. Alaca benim kızım. Benim kızım.
Alacağım. Kızım. Allah'ım, bunu yaşayacağımı ölseydim daha iyi. Babam değil misin? Olur mu hiç öyle şey kızım? Babanım tabii. Yalan mıydı bütün bunlar? Saçlarımı tararken söylediğin şarkılar. Omzumda ağlarken tuttuğum elin. Ne olursa olsun arkamda dediğim babam. Sen yalan mısın? Kızım. Böyle şey olur mu? Alacağım. Kızım. Nereye gidiyorsun? Kızım. Alaca. Alaca dur. Dur kızım bir dinle. Ya ne demeyeceğim? Yıllarca beni nasıl kandırdığınızı mı? Kızım. Alacağım. Düşündüğün gibi değil. Ya kandırmak olur mu? Gözünü seveyim bir dinle ya. Başka ne yalanlar söyleyeceksin bana? Yine nasıl kandıracaksın beni? Doğru ya. Karşınızda siz ne deseniz inanacak saf bir çocuk var değil mi? Siz anlatın. Ben yine inanırım. Kızım. Yaklaşma. Sizi ne görmek ne de duymak istiyorum. Alacağım. Dur Faruk. Bizi dinlemeyecektir zaten. Üstüne gitmeyelim. Eyvallah kardeşim. Abi vallahi benim gerçekten aklım almıyor. Biricik'in söylediklerine bakacak olursak... Baki de bu işin arkasında olamaz herhalde değil mi? Bilemem. Ama neden yapsın ki böyle bir şey? Abi kız Baki'nin ayağına basmış olabilir. Ya da bilmemesi gereken bir şey biliyordur belki de. Böyle delireceği bir şeyler. Diyelim ki Tuğçe dediğin gibi Baki'yi delirtecek bir şeyler yaptı. Tamam Baki çok güvenilir bir adam değil ama... ...ya sırf biri onu delirtti diye ortadan kaldıracak hali yok ya. Ama Biricik'in dediklerini duymadın mı? Çağrı ile Tuğçe'yi aynı kefeye koyduğuna göre... ...bunlar çok yakın dost olmuşlar. Şimdi Baki kızının bu kadar yakın arkadaşına... ...neden böyle bir şeyler yapsın ki? Hiç mantıklı değil. Göz göre göre kızın neden üstün? Vallahi Biricik'in bana bu kadar aşık olduğunu bildiği halde... ...beni hapse göndermekle tehdit etti ama değil mi? O da doğru. Gerçekten delireceğim bir gün. Ya bir tarafım tamam yapar diyor Baki bunları. Bir tarafım yuh yani bu kadar da olmaz diyor. Vallahi Baki'nin bu olayla ilgisi var mı yok mu bilemem ama... ...Tuğçe'yi doner olarak ailesinin karşısına çıkarttıktan bu kadar kısa süre sonra öldürülmesi... ...bu bana çok tesadüfmüş gibi gelmedi. Bana da. İyice Arap saçı oldu. Hoş geldin Biricik. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Merhaba anne. Gelir misin biraz konuşalım? Çok zamanım yok. Biricik farkında mısın? Seninle konuşabilmek için peşinden koşuyorum. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Kaçmıyorum anne. Farkında mısın? Bana çocuk gibi davranıyorsun. Ve ben bundan rahatsız oluyorum. Biraz uzaklaşmaya çalışıyor olabilir miyim sence?
Hayatım, bak seni çok iyi anlıyorum. Senin adına karar vermemeliydim. Ama sen Tuğçe'ye kızgın olduğun günlerde öyle sözler söyledin ki... Şimdi Tuğçe'nin öldüğünü öğrenince kendini suçlayıp içinden çıkılmaz bir duruma düşersin diye çok korktum. Ve beni korumak istedin. Annem, benim senin korumana ihtiyacım yok. Bak ben kendimi koruyacak yaştayım. Bana çocuk gibi davranma artık. Ya bak ben üzülmeyeyim diye benden bir şeyler saklıyorsunuz. Ama bunu kendinizi korumak için yapıyorsunuz. Sonsuza dek saklayacak değildik ya kızım. Sadece bir süre. Çok düşüncelisin anne. Ama aradan 1 yıl geçse de ben anlardım ona haksızlık ettiğimi. Ve yine kendimi suçlardım. Buna engel olamazdım. Ben sadece sen üzülme istedim. Artık biraz yalnız kalabilir miyim? Peki kızım. Nasıl istersen. Al işte. Olacağı buydu. Her seferinde sen babası değilsin, sen babası değilsin dersen başımıza bu gelir. Ya kaç kere dedim sana bu lafı bana söyleme diye. Hayvan de, salak de, aptal de. Ama bu lafı bana kullanma ya. Ya Faruk, başladın konuşmaya. Tamam, Alaca'ya babalık ettin. Ama her seferinde bana böyle üzerime gelmeni, laf sokmanı ben dayanamıyorum artık. Her seferinde öyle mi? Ya bu bizim mezara kadar götüreceğimiz bir sır değil miydi? He? Asla Alaca'nın öğrenmemesi gereken. Ay sanki bilerek, isteyerek söyledim. Ya o kadar çok üstüme geldin ki. Ne yapsaydım? Aferin karıcığım mı deseydim? Ya görmüyor musun bütün bu başımıza gelenler senin çevirdiğin bu dolaplar yüzünden? Buyur Faruk. Alaca evden gitmiş. Sen hala bana laf sokuyorsun. Ya benim laf falan soktuğum yok. Sadece bu başımıza gelenler senin yüzünden diyorum. Alaca'nın dünyası başına yıkılmış. Hala görmüyor musun ya? Ya görmüyor musun? Sen böyle devam et. Alaca geri gelir belki. Ne yapayım o zaman? Peşinden gideyim. Fazla uzaklaşmamıştır zaten. Artık ne derse desin sineye çekip alacağım getireceğim kızımızı. Hadi ne olur git Faruk. Kenan, sana bir şey söylemek istiyorum ama biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki otursana. Hangi konuda? Biricik. Biricik mi? Evet. Yani böyle pat diye eve gelmesi beni korkutuyor. Yani evet Alaca'yla aranız kötü ama illaki barışacaksınız. Ki bunu en çok isteyen insanlardan biri benim. Ama Biricik buradayken denk gelirlerse, Alaca her şeyi öğrenirse o zaman ne olacak? Haklısın. Ben de bundan endişe etmiyor değilim zaten. Yani beni yanlış anlama. Biricik iyi birine benziyor. Yani başına gelenlere çok üzüldüm. Çok sevdiği birini, hatta sadece sevdiği de değil, onu hayatta kalmasını sağlayan birini kaybetmiş. Sen de gördün işte. Yıkılmış bir halde geldi. Benim de onu teselli etmekten başka bir çarem yoktu. Ya Allah aşkına görmüyor musun olanları? Sürekli başka bir şey oluyor. Karşısına geçip bir türlü net bir şekilde konuşamıyorum onunla. Senin bu konuda ne kadar kararlı olduğuna dair bir kuşkum yok. Ama ne bileyim işte, yani Biricik bunu anlamıyor. Daha net ve kararlı olduğunu görmeli. Yoksa işler iyice sarpa saracak. Merak etme Ezgi. En kısa sürede konuşmayı yapacağım onunla. Çok sevdiği birisini kaybettikten sonra böyle bir ayrılık konuşması iyi olmayacak ama başka çarem yok. Ya çünkü bekledikçe canı daha çok acıyacak.
bir şey ister misin diye sormaya geldim. Yiyecek, içecek bir şey. Yeni bitki şey demledim. İstersen. Yok teşekkür ederim canım bir şey istemiyorum. Belki konuşmak, anlatmak istersin. Rahatlatır belki biraz. Teşekkür ederim. Yalnız kalabilir miyim sadece? Tamam yavrum. Seni de babamı da ne kadar çok sevdiğimi tahmin bile edemezsin. Babam benim arkamda kitap. Sen de gölgesinde huzur bulduğum ağaçsın. İyi ki sizin kızınız. Ben her gün şükrediyorum bunun için. Hayat neden böyle baba? Neden hiçbir şey olması gerektiği gibi gitmiyor? Neden bütün acıları biz yaşıyoruz? Bilmiyorum kızım. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin bu sorunun cevabını öğrenemiyor. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece çaresizce yaşıyoruz. Öyle mi? Yani çaresizce olmasa da yaşamaya devam ediyoruz sadece. Daha küçüktüm. Bir bez bebek görmüştüm. Param yoktu alacak. Tabii ben öyle söyleyemedim. Sonra alırız dedim. Daha 3 yaşında ya varsın ya yoksun. Ne anlarsın sonra almaktan? Tabii yüzün düştü ama yol boyunca hiçbir şey demedim. Eve gelince hüngür hüngür ağlamaya başladım. Tabii aklım takılmış. Tutamamıştım kendini. Ben de çıktım bir arkadaştan borç para aldım. Onca yolu geri döndüm. Bir de nasıl yağmur yağıyor. Tam dükkan sahibi dükkanı kapatacakken yetiştim. Aldım bebeği. Yüzüne adeta güneş doğdu bebeği görünce. İçim nasıl ısındı anlatamam. Bir o an hissettim ben seni. Söyleme. Söyleme. Duymak istemiyorum gerisini. Alacağım. Kızım. Ben senin kızın değilim. Ben senin hiçbir şeyinim. Yıllarca kandırdınız beni. Gelme peşimden. Bırak beni, görmek istemiyorum seni. Ay yok açmıyor, delireceğim, açmıyor. Açmaz tabii. O kadar kesin konuştu ki. Bir daha yüzümüze bile bakmayabilir. Ya Faruk, Allah'ını seversen kalk şu çöktüğün koltuktan. Ya öyle dedi diye bırakacak mıyız kızımızı?
Kızımıza mı? Şimdi kızımız mı oldu? Ya Faruk ne olursun uzatma. Ne olur sonra istediğini söyle, bağır, çağır ama şimdi bulalım kızımızı ne olur. Ya belki hani, belki sen ararsan açar telefonu. Yani düşünmüştür onu ne kadar çok sevdiğini, onu ne kadar sahiplendiğini. Belki yüreği yumuşamıştır. Hadi, hadi ne olursun. Öyle mi diyorsun? Kapadı telefonu. Artık aramamı da istemiyor. Ne yapıyor Saniye? Bir şey istedi mi? Maalesef efendim. Ne yiyecek bir şey istiyor ne de içecek. Ne yapıyor peki odasında? Hiç. Öyle yatağa uzanmış, gözlerini tavana dikmiş bakıyordu. Yani konuşmak, dertleşmek ister misin diye sordum ama onu da kabul etmedi. Tamam o zaman ben bakayım bir. Hayır Baki lütfen. İzninizle efendim, ben işin başına döneyim. Ya sadece bakacağım. Beni bile yanında istemezken seninle konuşmak isteyeceğini hiç sanmıyorum Baki. Firuzan bak, bana haksızlık ediyorsun. Sanki bilerek yapmışım gibi. Ya ben kızımı bile isteye üzer miyim hiç? Böyle bir şey mümkün mü? Bilerek olmasa da yaptığım bir dikkatsizlik yüzünden içinden çıkılmaz bir işin içindeyiz Baki'cim. Farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Ama ne yapalım? Zamanı geri mi alalım? Oldu bir kere. Oldu bir kere deyip işin içinden sıyrılmaya mı çalışıyorsun Baki? Yapma lütfen. Firuzan. Tamam. Bir hata yaptım. Ve kızımdan özür dilemek istiyorum. Yanına gidip özür dileyip gönlünü almak istiyorum, tamam mı? O zaman onu yalnız bırak Baki. Oldu mu? Taşan suyu şişeye doldurmaya çalışma. Ay yok böyle olmaz. Ben böyle oturup evde bekleyemem. Hadi çıkalım arayalım. Nerede arayacağız Emel? Koskoca İstanbul. Dalyan mı burası? Ah be Faruk. Hani ne derse desin sineye çekip eve getireceğim demiştin. Neden bırakıp döndün? Emel Allah aşkına üstüme gelme ya. Anlattım ya sana her şeyi. Ya polisi mi arasak Faruk? Saçmalama Emel. Ne diyeceğiz biz polise? Kızımız 2 saat önce evden çıktık. Kayıp ilanı mı vermek istiyoruz diyeceğiz. Ya alay edeceğine bir çözüm öner. Nerede şimdi bu kız? Ay aklımı kaçıracağım gerçekten ya. Tabii ya. Eşek kafam. Ne oldu ya? Kimi arıyorsun? Kenan'ı. Kesin Kenan'a gitmiştir. Aç aç. Hoparlörü aç. Faruk Bey? Müsait misin? Evet, müsaitim. Buyurun. Eğer bir gelişme var mı diye soracaksanız. Yok onu sormayacağım. Alaca yanında mı? Seninle mi? Yo, hayır değil. Hayırdır, kötü bir şey olmadı ya. Ya biz biraz Alaca'yla tartıştık. Böyle aramızda tatsız şeyler geçti. Sonra da o çıkıp gitti. Telefonu da kapatmış. Ulaşamıyoruz da. Ya biz böyle ikimiz meraktan öleceğiz. Hay Allah ya. Telefonu niye kapatıyor ki? Ya biz senin yanındadır diye düşündük ama... Peki Kenan, böyle şuraya gitmiştir diyebileceğim bir yer var mı?
Vallahi benim şu anda aklıma bir yer gelmiyor ama hiç merak etmeyin. Ben hemen çıkıp bakarım. Bir şekilde ulaşırsam da haber veririm size, tamam? Tamam o zaman. Biz senden haber bekliyoruz. Tamamdır Faruk Bey. Alaca. Ben de şimdi sana bakmaya geliyordum. Gel. Gel içeri. Gel. Alaca ne oldu? Neyin var? Kenan. Bak beni korkutuyorsun ama. Söylesene ne oldu? Çok kötü bir şey oldu Kenan. Tatsız bir şey olmuş evet. Baban aradı az önce. De bu kadar kötü ne olmuş olabilir? Kim aradı dedin? Baban. Kenan. Babam benim babam değilmiş. Ofiste ne var ne yok? Davayla ilgili bize anlatacağın bir şeyler vardır herhalde. Yani sizin bilmediğiniz herhangi bir gelişme yok şu anda. Gökhanlar Orhan'ın geçmişini araştırıyor. Onun dışında da biz artık başka davaların avukatıyız zaten, bunu biliyorsunuz. Sen Gökhan'ın aklından geçenleri bile bilirsin. Senden bir şey gizlemek mümkün mü? Teşekkür ederim. Böyle düşünmeniz beni mutlu etti. Gerçi direkt davanın avukatı olmaman bizde biraz hayal kırıklığı oluştursa da Baki Bey yaptıklarından fazlasıyla memnun. Ama hak ediyorum değil mi? Fazlasıyla hak ediyorsun. Bu arada ben yöneticilerin kendi dönemlerinde yaptıklarını araştırdım biraz. Ve bir isim fazla dikkatimi çekti. Yani böyle nasıl desem, her taşın altından o çıkıyor. Kim o? Doktor Atıf. Ya fazla dikkat çekiyor. Bence üzerine gitmekte fayda var. Bence sen bu konuyu daha fazla kurcalamasan iyi olur. Yani senden ne isteniliyorsa sadece onu yap. Neden ama, bu da önemli bir... Pınar, senden ne isteniliyorsa onu yap. Tamam mı? Tamam. Öyle yapıyorum zaten. Alacağım. Benim küçük prensesim. Beni istemedin ya bugün. Hani yüreğime bir bıçak saplandı be kuzum. Gitme de diyemedim sana. Alacağım ben. Ben sensiz ne yaparım be kuzum? Ne yaparım ben sensiz? Alaca. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya bu çok Çok kötü Kenan. Hem de çok. Hiç
İçim nasıl yanıyor sana anlatamam. Lütfen Gökhan'la Ezgi'nin bir şeyden haberi olmasın. Aramızda kalsın olur mu? Merak etme. Aramızda kalacak. Kendimi köksüz bir ağaç gibi hissediyorum. Kayıp gitti altımdan tutunduğum toprak. Bir çölün ortasında yapayalnız kaldım sanki. Kime gideceğimi, ne anlatacağımı bilmiyorum. Bir sen varsın gölgesinde sığınıp durabileceğim. Başka da kimsem yok. Ben buradayım Alacan. Düşmene asla izin vermem. Her zaman burada. Senin yanındayım. Kenan. Bir süre burada seninle kalsam bir sakıncası olur mu? Ne kadar istersen kalabilirsin. Sonra. Teşekkür ederim. Ben sana bir su getireyim. Gitme. Su getireyim. Hemen geliyorum. Yazık kız, o çok kötüydü bugün. Anlamadım ben de böyle. Çok bir şey mi oldu? Ne olmuş Kenan? Alaca iyi mi? Faruk abi, Emel ablaya bir şey mi oldu abi? Söylesene. Sizden bir ricam var. Alaca anlatana kadar ona bir şey sormayın, olur mu? O hazır hissettiğinde zaten kendisi anlatacaktır. Tamam abicim, yani elbette öyle yapalım da. Hayır, bir şey mi oldu? Önemli bir şey olduysa söyle. Ona göre davranalım. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece biraz kendisine gelmesini bekleyelim. Tamam, sen merak etme. Yani yeter ki Alaca iyi olsun. Olacak. Alaca iyi olacak. Sadece biraz zaman. Vallahi çok iyi ya. Bu ara o kadar mutluyuz ki yani. Faruk, siz Kenan'la konuşalı çok oldu. Hadi bir daha ara. Ya dur biraz daha bekleyelim. Ay benim bekleyecek halim yok. Zaman geçmiyor. Kalbim yerinden çıkacak sanki ya. Kenan mı arayan? Kenan, ne olur hayırlı bir haber ver. Nasıl kızım? Merak etmeyin Faruk Bey. Alaca burada gayet iyi. Oh çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne oldu? Bulmuş mu kızımı? Nasıl, iyi mi peki kendisi? Versene bir konuşayım. Faruk Bey, şu an konuşacak durumda değil pek. O zaman ben hemen oraya geliyorum. Bir kızımı göreyim. Faruk Bey, tahmin ediyorsunuzdur. Alaca'nın şu anda kimseyle konuşacak hali yok. Size anlattı mı? Merak etmeyin. Benden başkası bilmeyecek. Bu konuda içiniz rahat olsun. Tamam. Yeter ki alacağım. Gözümün nuru iyi olsun. Hadi Kenan, kızıma ne olur iyi bak. Ne olur. Merak etmeyin. Görüşürüz. Faruk, nasılmış Alaca? İyi miymiş? Kenan ne dedi? İyiymiş iyiymiş, merak etme. Kenan yanındaymış.
Peki ne haldeymiş? Ya duydun ya konuştuklarımızı. Kenan yanındaymış. Merak etme dedi, iyi dedi. Ya daha ne diyeyim sana? Keşke ben açsaydım telefonu. Alaca iyiymiş Emel. Alaca iyiymiş. Hadi. Onunla mı konuştun? Evet. Kızıma iyi bak dedi. Kızıma iyi bak dedi. Öyle mi? Yalnızlığı iliklerime kadar hissediyorum Kenan. Hani böyle rüyada bağırırsın, bağırırsın. Kimse duymaz ya. Öyle bir korku var içimde. Korkma sevgilim. Ben o sesi tam kalbimde duyuyorum. Yalnız değilsin sevgilim. Ben burada, her yerde senin yanındayım. Sen olmasan ben ne yapardım? Sen olmasan ben ne yapardım? Onu düşünmek bile istemiyorum. Ay hadi gidelim Alaca'yı alıp gelelim. Hadi. Ya hadi sene Faruk. Niye öyle heykel gibi duruyorsun? Onun yeri anasının babasının yanı. Kenan şu an konuşmak istemiyor. Merak etmeyin yanında ben varım dedi. Ay olur mu hiç öyle şey? O mu karar verecek? Kız bizim sonuçta, değil mi? Adam hekim ya. Bırak da bir şeyleri bizden daha iyi biz. Her şeyin en doğrusunu sen bilmek zorunda değilsin ya. Kızım için en doğrusunu ben bilirim. Tamam mı? Şimdi gidip getiriyorum Alaca'yı. Madem öyle neden kızın şimdi başkalarının evinde? Ha? Neden annesinin yanında değil? Çünkü seni görmek istemiyordu ondan. Hadi ben kendimden geçtim. Babası değilim ya. Kızı annesini bile görmek istemiyor. Ya azıcık bırak da başkaları bir şeyler yapsın. Karar versin. Her şeyi de sen bilme ya. Her şeyi de sen bilme. Her şeyin en doğrusunu sen bildiğinde neler olduğunu gördün. Ne yalan söyleyeyim. Biricik'in yemeğe gelmemesi beni biraz kızdırdı. Yani ben bu evde böyle şeylere alışık değilim biliyorsun ve alışmak da istemiyorum zaten. Ama beni asıl şaşırtan senin izin vermiş olman. Kızımız da alışık olmadığı şeyler yaşıyor Baki. Yani kız en yakın arkadaşını, onu hayata döndüren kişiyi. Düşünsene şu hayatta en güvendiği kişiyi kaybetti. Bırakalım da biraz yasını yaşasın. Ben sadece şu anda evladını kaybetmiş bir anneyi düşünüyorum. Sen kızım yemeğe gelmedi diye endişelenirken
başka bir evde, başka bir anne gencecik kızını toprağa verdi Baki. Ya tamam anlıyorum, çok üzüldüm. Ama hayatta... Anlamıyorsun Baki. Anlasan böyle davranmazsın. Ben sana o kadının ne yaşadığını anlatayım. Eğer Tuğçe'nin böbreği Biricik'e uymasaydı biz de şu an aynı şeyleri yaşıyorduk. Öyle değil mi? Haklısın. Tamam. Peki ne yapayım? Ben de kızım için endişeleniyorum. Ne güzel. Endişelenecek bir kızımız var hala. Ama başka bir annenin endişelenecek bir kızı bile yok artık. Haklısın. Haklısın hayatım. Bu arada şu Seher Hanım'dan bahsetmişken nasıl bulmuştun onları? Çok zor olmadı. Tuğçe'nin iş yeri için verdiği evraklardaki adrese baktım. Nasıl yani? Nasıl yaptın? Yani evrağın üstüne baktın, adresi aldın, hiç tanımadığın insanların evine gidip kapılarını mı çaldın? Ne var bunda Baki? İnsan yiyecek değiller ya. Biricik Tuğçe bir adamla kaçmış deyince merak ettim. Senin dediğin gibi gittim kapılarını çaldım. Yani hayatım, hiç tanımadığın insanların evine gidiyorsun, kapısını çalıyorsun, içeri giriyorsun. Bu bana biraz tuhaf geldi. Sence de öyle değil mi? Bir anneyi ancak başka bir anne anlar Baki. Bu siz erkeklerin şu hayatta asla anlayamayacağı bir şey. Belki dedim kadının kocasına ya da Salih'e anlatamadığı şeyler vardır kızıyla ilgili. Ya tamam. Anlıyorum da hayır, en azından gitmeden önce Salih'e veya bana haber verseydin diyorum. Ben diyorum ki bir annenin anlatamadığı şeyler vardır. Belki sadece başka bir anneye anlatır. O yüzden gittim. Sen diyorsun ki Salih'le neden gitmedin? Evet. Haklısın hayatım. Haklısın. Alacı'yı görmeye ne zaman gideceğiz? Kenan'dan haber gelince gideceğiz hemen. Merak etme. Ya anladık. Beyefendi hekim de. Yani o mu karar verecek kızımızı ne zaman göreceğiz? Hayır Emel Hanım. Hiçbir şey anlamamışsın. Alaca karar verecek ne zaman görüşeceğimize. Ya ben onun annesiyim. Neye ihtiyacı olduğunu benden başka kim bilebilir? Emel, Alaca çocuk değil. Ergen de değil. Sanki trip atıyormuş gibi davranıyorsun. Ya çocuğun hayatı mahvoldu. Biraz kendini toparlaması için zaman versene. Ya o zaman hiç bitmezse? Hı?
kızım benden soğursa, uzaklaşırsa ne olacak? Ya havle. Ne diyeceğiz Faruk? Yani kendine geldiğinde babasının kim olduğunu sormaz mı? Ne diyeceğiz? Nereye gidiyorsun? Biraz hava alacağım. Olur mu? Bütün gece ağladı Alacığım. Ben bir şey yapmak istedim ama ne yapacağımı da bilemedim. Onun sesini duydukça içim parçalandı. Abimin dediğini yapmaktan başka bir çaremiz yok. Sadece bekleyeceğiz. Ne olduğunu da bilmiyoruz ki çünkü. Yani bütün gece ağlayacak ne olmuş olabilir? Ailevi bir olaydır muhtemelen. Belki de Kenan yüzünden ailesiyle tartışmıştır. Sanmıyorum. Ya Kenan'la ayrılmışlardı. Bunun için niye tartışsın ki? Ya bunu Alaca anlatmadığı sürece öğrenemeyeceğiz. Ama dediğim gibi beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Hayat çocuklara güzel vallahi. Onlar için dünya hep rengarenk. Gökhan içirsin. Tamam hadi o içirsin. Gel buraya. Hadi. Peki. Gel hadi o buraya zaman. hayatımın anlamı. Hadi. Hop uçuruyorum. Hoppa. O zaman süt alıyoruz değil mi? Ne yapsam ben de mi süt içsem acaba? Yok yok. Bu böyle olmayacak. Bir yerden başlamam gerek. Nasılsın hayatım? Daha iyi misin? Sen yanımda olduğun sürece ben iyiyim yani. İnsanın senin gibi bir annesi olunca yaraları hızlı iyileşiyor. Hep yanımda ol. Hayatım tabii ki olacağım. Sen benim canımdan bir parçasın. Senden daha kıymetli bir şeyin var mı benim bir dünyada? Son zamanlarda o kadar kötü şey yaşadım ki. Artık çok korkuyorum. Bir tanem, bazen hayat insanın üstüne geliyor. Ama bu sadece senin için geçerli değil, herkes için geçerli. İnan bana bu dünyada kötü zamanlar yaşamamış bir tek insan bile yoktur. Ama ben her zaman senin yanında olacağım. Ne zaman canın yansa sana sımsıkı sarılacağım. Annem, senin sevgin bana gelen en iyi ilaç. İyi ki varsın. Aşkım, sen de iyi ki varsın bir tanem. Kusura bakmayın Salih Bey. Sizi sabah sabah buraya çağırdık. Uykunuzdan uyandırdık. Belli ki uykunuzu alamamışsınız. Estağfurullah Baki Bey. Özür dilerim. Şimdi bana bak. Beni iyi dinle. Seherlerin evine gidiyorsun. Firuzan'la ne zaman görüşmüşler, ne konuşmuşlar hepsini en küçük ayrıntısına kadar sor. En küçük detaya kadar her şeyi öğrenmek istiyorum. Emredersiniz Baki Bey. Bak bir daha söylüyorum. Seher'le Firuzan ne konuşmuşlar
En küçük detayına kadar soracaksın. Baki Bey, bu bilgileri niçin istiyorsunuz? Yani Sen düşünme Salih. Düşünmek değil senin işin. Sen düşünmek için yaratılmamışsın. Düşünme. Sen benim dediklerimi yapmak için varsın. kusura bakmayın Baki Bey. Belki öğrenirsem hani daha ayrıntılı soru sorarım diye dedim ben. Zaten en küçük ayrıntıyı bile soracaksın. Bak, bir daha söylüyorum. Seherlere polis gelmiş mi? Gelmişse onları sorgulamış mı? Sorguladığı zaman ne sormuş, onlar ne cevap vermişler? Hepsini en küçük detayına kadar, en küçük ayrıntısına kadar soracaksın. Hepsini öğreneceksin. Anladım Baki Bey. Emredersiniz. Hadi git. Bir de her şeyi Seher Hanım'dan dinleyelim bakalım. Kolay gelsin. Demet, şu Gebze'deki arazi işinin davası ne oldu? Karşı tarafın avukatını aradın mı? Aradılar. Ben Pınar Hanım'a bildirdim. Pınar Hanım en kısa sürede avukatı tekrar arayacakmış. Bana niye haber vermedin? Yani haber vermek istedim ama siz öteki davayla o kadar meşguldünüz ki. Tamam. Ben ararım onları. Alaca. Bak lütfen. Bak biraz hava alman lazım, dışarı çıkmıyorsun. Bari 2 lokma bir şey ye. Halsiz düşeceksin. Ya ben düşeceğim kadar düştüm zaten Kenan. Daha fazla düşemem, merak etme. Alaca lütfen diyorum bak. Yapma böyle. 1-2 lokma bir şeyler yiyelim. Sonra beraber kapanırız odaya. Hatta bir ömür çıkmayız oradan. Sen yanımda ol da ben her şeye razıyım. Tamam, biraz salonda oturalım ama canım hiçbir şey yemek istemiyor. Lütfen ısrar etme. Anne. Kenan. Kızım. 2 dakika konuşmama izin ver ne olur. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Kızım. Ne olur yapma. Bak açıklamama izin ver. Yani geceden beri gözüme uyku girmedi. Açıklayacaksın öyle mi? Nereden başlayacaksın anne? Tüm hayatımın yalan olduğundan mı? Şu hayatta güvendiğim tek insanın gerçek babam olmadığından mı? Lütfen. Benim hayatım darmadağın oldu anne. Üzerime yıkıldı. Ben bu enkazın altından seni istesem de duyamam zaten. O yüzden bana bir şey söyleme. Emel Hanım. Allah belanı versin bak. Allah belanı versin. Senin de yüreğin sızım sızım sızlasın inşallah. Yaşadıklarını yaşamadan ölme inşallah. Ben sana gösteririm. Hadi herif.
Ben sana gösteririm. Ben sana gösteririm. Baki. Ben de bu yaptıklarını sana ödetmezsem bana da Emel demesinler. Göreceksin. Elim yaman, benim yaman. Of, ya şimdi trip atacak zaman mı? Ha ne demeye gittin Dalyan'a? Ana yüreği dayanmazmış. Bunca yıl nasıl dayandı peki? Ya bana yalan söylerken nasıl dayandı? Asla affetmeyeceğim. Asla. Ya öyle söyleme Alaca. Bak, şu anda çok kızgın olduğun için böyle konuşuyorsun. Ama sonrasında çok pişman olursun. Pişman olmak mı? Asla Kenan. İnsan yokluğu bilmeyince varlığın da kıymetini bilmez derler. Keşke annem hayatta olsaydı da onunla böyle gece gündüz kavga ediyor olsaydım. Bu yokluğun bir tarifi yok olacak. Nasıl anlatsam bu özlemi tarif edecek bir söz, cümle yok işte. Yüreğimin ortasında kocaman bir taş olduğunu düşün. Hani kaldırıp atsan atamazsın. Onunla sonsuza dek yaşamak zorundasın. O yüzden sen böyle söyleme ya. Kenan. Bak ben gerçekten özür dilerim. Ben sen üzül istemedim. Biliyorum öyle olmadığını hayatım. Benim gibi keşke hayatta olsaydı demediğin için o kadar şanslısın ki. Sana çok imreniyorum. Öfkeyle hareket edip pişman olmanı istemem. Bunca şeyi yaşatmış olsalar bile Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bak beni yanlış anlama. Amacım onları savunmak ya da yaptıklarını masum görmek falan değil. Ama acın çok taze şu anda. Çok büyük bir hayal kırıklığı içindesin. O yüzden sen yine de bu kadar keskin konuşma. Hayat bu. Yarının ne olacağını bilemiyoruz. deneyeceğim. Hadi.
Alo Kerim. Bir gelişme var mı merak ettim. Ben de tam sizi arayacaktım Firuzan Hanım. Gelişmeler var. Ama yine yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Tamam Kerim. Her zamanki yerde bir saate gelirim. Allah'ım neler çıkacak ortaya yine. Sen aklıma mukayyet ol. Bilemiyorum Gökhan. Ya, Alacı'yı çok seviyorum ama annesine karşı bu kadar katı olması içimi acıttı. Ya, o kadar zor zamanında yanımda olan kadın, kızına karşı boynu bükük böyle kapıdan dönmesi. Ya, çok üzüldüm. Haklısın şimdi ne diyeyim? Allah korusun. Ya, İpek büyüdüğünde bana böyle davransa hani kahrolurum. Böyle bir şey olmaz Ezgi. Hem Alacan'ın öfkesi dinecektir. Ya, konuyu da bilmiyorum. Yani ne olduğu da önemli değil ama bir şeyler yapmak istiyorum. Yanlarında olduğumu bilsinler, destek olduğumu göstermek istiyorum. Böyle bir durumda ne yapabilirsin ki? Haklısın. Ya, Alacan'ın yanına gitmeye de çekiniyorum. Ya, neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Zanneder diye bir şey de soramıyorum. Ezgi'cim saçmalama. Alaca senin nasıl bir insan olduğunu biliyor. Kendi kendine kuruntu yapma. Bilemiyorum. Bak sen çok ince düşünen bir insansın. Ve kendine çok yükleniyorsun. Her zamanki gibi. Bundan bir an önce kurtulmaya bak. Çok temiz bir kalbin var. Tamam. Bundan hiç şüphem yok. Saniye. Buyurun Firuzan Hanım. Benim dışarıda işlerim var. Birazdan çıkacağım. Biricik odasında. Uyuyor. Az önce baktım. Gece de ara ara gidip baktım. Bir uyur bir uyanıktı. Belli ki yorgun düşmüş. Uyandırmaya kıyamadım. Ben çıkınca gözün kulağın yukarıda olsun olur mu? Tabii ki Firuzan Hanım. Aklınız bizde kalmasın. Ben ilgilenirim kendisiyle. Teşekkür ederim Saniye. Elim kolum oluyorsun benim çoğu zaman. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız efendim. Bu zamanda güveneceğim biriyle çalışmak kolay bulunur bir nimet değil. Tekrar sağ ol. Teşekkür ediyorum. Lütfen bir şey söyle lütfen. Doğru değil de. Tuğçe ölmedi de. Bunu yapan her kimse, suçlu ya da suçlular, mutlaka cezalarını çekecekler. Söz. Kızım, seni bu kadar üzeceğini bilsem yapar mıydım hiç? Ulan Emel, bunların hepsi senin yüzünden oldu. Eskiden kağıttan kule yapardık annemle ve babam. Sonra hadi yıkalım derlerdi. Ben kıyamazdım. Ama şimdi kağıttan bir kule gibi yıkıldı hayat. Kağıtlar orada Alaca. Gerekirse yine yaparız. Hiçbir şey yapmadan öyle durup her şeyi unutmak istiyorum Kenan. Maalesef Alaca öyle bir şansımız yok. Hayat devam ediyor. Bir kursun, gitmen gereken bir işin var. Doğru ya. Ben işe gelemeyeceğimi söylemedim ki. Haber vermem gerekiyordu. Ben önce Erdem'i arayayım. O işe gelemeyeceğimi söylesin.
Erdem. O kim alacak? Kulüpte birlikte çalışıyoruz. Ne zaman derdim olsa dinler beni. Her zaman yardımıma koşar. Anlıyorum. Çok iyi biri olmalı o zaman. Dünya iyisidir. Alo Erdem. Ben biraz hastayım. Yok sağ ol. Öyle ateşlendim yatıyorum. Evet birkaç gün gelemem herhalde. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Tamam bunu da hallettim. Kursu da ararım birazdan. Tamam bir hata yaptık da. En azından beni bir dinleseydin kızım. Alo. Ya niye gidip Faruk'a her şeyi anlattın? Hı? Bu kurs meselesini falan. Bir dakika Emel, bir dakika, ne oluyor? Ya hiç sözümü kesme. Neleri sebep olduğunu bir bilsen. Bir dakika orada duracaksın. Yani bir suçlu arıyorsan aynaya bakacaksın. Sen kendin yaptın ne yaptıysan. Bak sen. Hem suçlu hem güçlü. Şart mıydı Faruk'a gidip her şeyi yetiştirdin? Ben Faruk'a sadece alacağının kurs parasından bahsettim. O da senin için endişelenip Baki Bey'in kapısına gelene kadar. Ne deseydim? Karım için korkuyorum diyen adama ne deseydim? Sen dua et, Tuğçe'den ve Firuzan Hanım'a yaptıklarınızdan bahsetmedim. Sayende artık her şeyi biliyor Faruk. Hepsi senin yüzünden. Ama benim derdim o değil. Derdim Alaca. Alacağ'a ne olmuş? Alaca babasının Faruk olmadığını öğrendi. Senin yüzünden. Bana haber verseydin kavga etmezdik, ben de ona bağırmazdım. Alaca da duymazdı. Nasıl yani? Sen Alaca yanındayken ağzından mı kaçırdın bunları? Ya vallahi geldiğini görmedim. Görmedim yoksa söyler miydim? Ah yavrum, ah çocuğum. Dünyası başına yıkılmıştır şimdi onun. Hepsi senin yüzünden. Bana bak. Bak kırmayayım diyorum ama üstüme geliyorsun. Sen önce iğneyi kendine bir batırsana hele. Ha? Hani iğnesi Saniye. Benim kalbime bıçak batmış. Sen ne diyorsun? Al bakalım İpek'ciğim. Ama başka oyuncak istersen yok, tamam mı? Bugün bunlarla oynayacağız. Tamam anne. Ezgi be. Ya sana zahmet olacak belki ama Alaca için bir çorba yapabilir misin diyecektim. Ve günlerdir bir şey yemedi. Hastalanmasından korkuyorum. Merak etme, ben yaptım çoktan çorbayı. Gerçekten mi ya? Harikasın valla. Isıtırım, istersen götür hemen. Yok ya şimdi ağlamaktan yorulup uyuyakaldı. Biraz daha dinlensin de olmadı artık zorla içireceğim. Tamam, ne zaman istersen söyle, ısıtayım. Tamam biraz daha uyusun dinlensin. Bakalım. Sağ ol. Bir şey değil. Ha, bu arada senden bir ricam olacaktı benim. Bir sakıncası yoksa ben Emel ablayı görmek istiyorum. Hani yani konu nedir, kim haklı kim haksız değil derdim. Sadece yanında olmak istiyorum. Onu öyle görünce içim parçalandı. Yani sonuçta o da bir anne. Tabii olur. Benim için bir sakıncası yok. Ama bir iki saatliğine İpek'e bakman gerekecek. Olur tabii ki. Hem belki İpek Alaca'ya da iyi gelir.
Çocukların enerjisi iyileştiricidir derler. Teşekkür ederim. Ne demek? Sen ne yapıyorsun bakayım? Gel buraya. Bu atın ismi var mı burada? Bak bir at var. Bu senin mi? Yok, biz böyle bir yere varamayız. Daha başka bir şeyler bulmamız lazım. Ülke Hanım merhaba. Sizden ufak bir ricam olacak. Kimsenin dikkatini çekmeden Ersin'in ağzını aramanızı istiyorum. Sizinle ilgili neden sorular sorduğunu merak etmiş gibi davranarak öğrenebilirsiniz belki. Evet Kerim, seni dinliyorum. İki önemli haberim var Firuze Hanım. Birincisi, bahsettiğiniz para bu olabilir mi diye sormak istedim. Tam 200 bin lira var. Sen nereden buldun bu parayı? Seher Hanım beni aradı. Kızının ölümüyle ilgili bir şey bulurum umuduyla. Tuğçe'nin odasını incelerken buldum bunu. Kocası? Kocası görmemiştir umarım. Merak etmeyin. Öyleyse Emel paranın çoğunu Tuğçe'ye vermiş. Ama neden? Bunu ben de düşündüm. Seher'e sordum. Yani ne tesadüf ki bankaya olan borçları tam bu miktarda. Seher de tutup parayı sana geri mi verdi? Öyle Firuze Hanım. Emel'in Tuğçe'nin annesi gibi davrandığı zamanda söyledikleri, en azından Tuğçe ile alakalı söyledikleri doğruymuş meğer. Bu durumda Emel Tuğçe'ye yardım etmiş gibi görünüyor. Belki de bu yardımın karşılığında 100 bin lirayı kendi için aldı. Aynen dediğiniz gibi. Yani muhtemelen Tuğçe borcu kapatacaktı ama fırsatı olmadı. Ama o zaman bu durumda başka bir konu var ortada. Tuğçe bir adamla kaçtıysa parayı arkasında bırakmaz. En azından Seher'e söyler, borcunu kapatmasını ister. Bunları da yapmadıysa Dediğiniz gibi başka bir konu olmadı. yine de kafamı kurcalayan şeyler var. Emel'in kapımıza geldiği gün söyledikleriyle Tuğçe arasındaki bağ. Yani neden hemen değil de aradan bunca zaman geçtikten sonra böyle bir hamle yaptı? Acaba diyorum ki konunun bu böbrek meselesiyle bir ilgisi olabilir mi? Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Konuşabildin mi Doktor Murat'la? Evet. Ya, o konuyla ilgili gelişmeler de pek hoş değil Firuze Hanım. Allah Allah. Burası neresi ya? Kimin evi lan bu? Ulan Ezgi. Olacak. Ezgi, senin ne işin var burada? Ay Yoksa alacağı bir şey mi oldu? merak etme Alıcı iyi. Kötü bir şey yok. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Ben seni görmeye geldim. Yani merak ettim nasıl olduğunu. Ya, ama ağla diye değil ki ya. Hay Allah ya. Nasıl yani? Yüce Hastanesi'nde Murat diye bir doktor çalışmıyor da ne demek? Baki bizim hastanede çalışan bir doktor olduğunu söylemişti. Maalesef gerçekler bu. Ama
Kerim bu mümkün değil. Baki hiç tanımadığı bir doktora Biricik'i emanet edip ameliyatı yapmasına izin vermez. Çok haklısınız Firuzan Hanım. Yani doktoru güvendiği ve onu tanıdığı kesin. Ama doktorun hastanenin doktoru olmadığı da kesin. Böbrek kimden geldi belli değil. Operasyon nasıl yapıldı belli değil. Kim bu doktor o da belli değil. Allah'ım çıldıracağım. Maalesef araştırdıkça karşımıza bir sürü soru çıkıyor ve hiçbirinin cevabı şu an yok. Ne dersiniz? Araştırmaya devam edeyim mi yoksa bırakayım mı? Hayır devam edeceğiz Kerim. Baki'nin bunları bizden saklamasındaki sebep bizi korumaksa bunu öğrenip içim rahat edecek. Onun için sonuna kadar gideceğiz. Tabii ki Firuzan Hanım. Beni Seher'e götürür müsün? Bir başsağlığı dilemek. Elimden geldiğince acısını paylaşmak istiyorum. Bu parayı da Seher'e vereceğim. Tuğçe bu parayı elde etmek için kötü bir yöntem kullanmış. Ama annesi için yapmış. Çevirdiği oyun bir işe yarasın hiç değilse. Nasıl isterseniz. Benim için mi hazırlıyorsun? Sevdiğim kadın için. Nasıl biriymiş sevdiğin kadın? Vallahi birçok özelliğini sayabilirim ama şu anda benim için en önemli özelliği aç olması. Çünkü dünden beri ağzına tek lokma bir şey koymadı. Kenan. İyi ki varsın. Böyle bir girdabın dibine sürüklenirken son anda tutunduğum bir ağacın gövdesi gibisin. Hiç yıkılmayacak kadar sağlam, gölgesinde durabileceğim kadar sevgi dolu. O ağacın güneşi de sensin. Sen parlamazsan ne yapsın ki gökyüzünde bir başına? Kusura bakma. Böyle saatlerdir neşesiz, renksiz, sürekli ağlayan biri var karşında. Ben her anında yanındayım. Yine yüzün gülecek. Yine rengarenk olacaksın. Umarım. Ama önce çorbanı içmen lazım. Sen mi yaptın yoksa? Evet demeyi isterdim ama Ezgi yapmış. Ancak harika tepsi benim eserim. Hayatımda gördüğüm en güzel çorba tepsisi diyebilirim. Hadi içelim. Turan nerelerde? Bir emriniz mi vardı Baki Bey? Bana söyleyin, ben hallederim. Emirlik bir durum yok Salih. Turan'ın benimle birlikte kendisinin de başını derde sokacak bir salaklık yapıp yapmadığından emin olmak istiyorum. Gerçekten salak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sence değil mi? Bence öyle bir potansiyeli var. Neyse. Sonuçta işe yarıyor bir şekilde. Öyle kalsın. Nasıl isterseniz Baki Bey. Ayrıca merak etmeyin, bu cep telefonumdaki uygulamadan onun nereye gittiğini, ne yaptığını ben öğrenir size söylerim. Güzel. O iş sende. Şimdi çıkalım. Almanı istediğim şeyler var. Saniye'ye bir liste yazdırdım. Ondan alırsın. Emredersiniz Baki Bey. Başı sağ olsun. Yani çok üzgünüm. Tuğçe'yi sen daha eski tanıyordun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Ömrü bu kadarmış maalesef. Ya aklım almıyor gerçekten. Daha dün bizimle buradaydı. Burada beraberdik. Senin de başın sağ olsun. Sağ ol. İşte hayat böyle bir şey. Yaşadığın an varsın. Sonrası tatlı bir hayal.
Ve biz başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Bazen iyi insanların başına da kötü şeyler gelebiliyor. Eğer Tuğçe'nin ölümünü engelleyebilseydim, emin ol elimden gelen her şeyi yapardım. Genç bir kızın hayatından daha değerli ne olabilir ki şu dünyada? Prensesim, belki Tuğçe'nin ölümünü engelleyemedim. Ama suçluların cezasını çekmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz veriyorum sana. Sağ ol baba. Hayırdır Salih, iyi misin? İyiyim iyiyim. Baki Bey'in istediği bir şeyler varmış galiba, bir liste. Onu almaya geldim senden. Biraz gerginsin gibi geldi bana ama. Bugün çok iş var Saniye. Yetişmesi gerekiyor o yüzden. Aman canım, mesele bu olsun. İş bu yetişir nasılsa. Ah, işte bu. Ha, bu arada geçen gün seni bir adamla gördüm konuşurken. Yolda geçiyordum oradan. Beni mi? Evet seni. Ha, sen şu internetçileri söylüyorsun. Adres sordular. Bir internet mi ne bağlatacaklarmış da bir eve. İnternet şart tabii. Tabii. Bu arada o listedekilerin hepsi alınacak. Sakın unutma. Baki Bey'i biliyorsun. Küpleri biner sonra. Demece deme. Tamam. Gidiyorum ben. Kolay gelsin sana. Sağ ol, sana da. Ya ben az önce Alaca geldi sandım. Seni de kapıda görünce çok şaşırdım, kusura bakma. Ne kusuru, aşk olsun. Ama beni çok mutlu ettin. Yoksa bu evde tek başıma düşün. Tek değilsin Emel abla. Bak yanındayım. Peki sen biliyor musun neler olup bittiğini? Bilmiyorum. İşin aslını merak da etmiyorum. Önemli olan konu her neyse sizin bir an önce konuşup halletmeniz. Öyle diyorsun da nasıl olacak? Konuşabilecek miyiz? Biraz zaman. İnsanın öfkesi hep aynı kalmaz. Zamanla söner o ateş. Umarım. Ben bir hata yaptım. Hem de çok büyük bir hata. Şimdi senin dediğin gibi o ateşin sönmesini bekliyorum sabırsızlıkla. Anne ile evlat arasında olur böyle şeyler. Ben yakın zamanda barışıp tekrar bir araya geleceğinize inanıyorum. Sen hiç sıkma canım. Sağ ol. Alıcı'ya çok iyi baktı, tamam mı oralarda? Sana emanet. Biliyorum. İpek benim için neyse, Alacı da senin için o. Hiç gözün arkada kalmasın. Sağ ol. Biricik, canım müsait misin? Müsaitim anne, gelebilirsin. Bak ne diyeceğim. Yarın benim dernekte işlerim olacak. İşe giderken beraber çıkalım. Ne dersin? Yarın işe gider miyim bilmiyorum. Pek bir şey yapasım gelmiyor. Hayatım, seni çok iyi anlıyorum. Ama senin de bir işin var nihayetinde. Sen başında durmazsan oradaki işler nasıl düzgün gitsin? Ya, aksiyen bir şey olursa o zaman bakarım. Şu anda bir sıkıntı yok. Telefonda hallediyorum her şeyi. Hayatım uzaktan ne kadar sürdürebilirsin? Sen de oyalanırsın hem. O en büyük hayalin de. Bakarız. Şu an böyle iyiyim. Sen başında durmazsan güzellik merkezi yürümeyecek. Farkındasın değil mi? Merak etme anne. Her şeyin farkındayım. Ama bu konuda birkaç gün üstüme gelmezsen sevinirim. Peki kızım. Nasıl istersen. Teşekkür ederim.
Alo Pınar'cığım merhaba. İyiyim canım, çok teşekkür ederim. Senden bir ricam olacaktı. Eğer müsaitsen bize uğrayabilir misin? Balım. Çok özlemişim seni ben. Hadi gel yanıma. Gel yardım et. Aa, ay. Masal. Masal mı? Evet. Masal. İpekçim, Alaca ablan bu aralar biraz rahatsız. O yüzden onu çok fazla yormuyoruz, tamam mı? Masal. Ama dedim ya, Alaca ablan hasta ya. O yüzden sana maalesef masal anlatamaz. Belki ben anlatamam ama Kenan abin anlatabilir. Ne masalı anlatacağım? Prenses masalı. Prens ve prenses masalı mı? Evet. Prens ve prenses. Evet. Şimdi ülkenin birinde dünyalar güzeli bir prenses yaşarmış. O prenses o kadar güzelmiş ki insanlar ona bakmaya kıyamazmış. Hatta en güzel çiçekler bile sönük kalırmış onun yanında. Ona bakanlar kendilerini bir rüyada hissedermiş. Çünkü bu prenses gerçek olamayacak kadar güzelmiş. Gölgen kadar yakınım sana Ezgi. Gölgen kadar yakın. Gölgen kadar. Yapma ya. Ha? Hadi abi. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Baki Bey sana kaç kere söyledi lan bu kızdan uzak duracaksın diye. Öyle tesadüfen gördüm de merak ettim de baktım abi. Gözünü seveyim Baki Bey'e bir şey söyleme ne olur. Bir daha yapma. Çocuk mu var lan senin karşında? Ha? O kuş beyniyle beni mi kandıracaksın lan sen? Salih abi. Abi ben ettim sen etme gözünü seveyim. Baki Bey'e bir şey söyleme. Zaten görmedi beni abi. Sadece ben... Lan kes! Bıraksak ayaküstü 40 tane yalan söyleyecek it. Ben sapığın tekiyim demiyor da. Sapık doğmuşum ne yapayım engel olamıyorum demiyor da. Lan takip et beni. Takip et ki senin gibi bir sapıkla yan yana görünmeyelim burada. İt. Tamam abi. Gelebilir miyim Alacı? Gel tabii Ezgi. Müsait değilsen sonra da konuşabiliriz. Aşk olsun gel. Bir an emin olamadım yanına gelmekte. Bir süre bekledim kapının önünde. Her ne olursa olsun seni görmek bana çok iyi geliyor Ezgi. Her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun geçiyor biliyor musun Alacı? Yok diyorsun. Bu acı geçmeyecek diyorsun. Hayat burada son buldu. Yüzün bir daha gülmeyecek diyorsun. Ama geçiyor. Yavaş yavaş azalıyor sızlayan yerlerin. Yavaş yavaş hayat yeniden elinden tutuyor. Bakalım ben hayatın elinden tutmak isteyecek miyim? O bir yolunu bulup kendini sevdiriyor merak etme. Canım çok yanıyor Ezgi. Hem de çok. Biliyorum. Bakışlarından bile belli oluyor.
Alacan, ben Emel ablanın yanına gittim. Ama senin için değil. Ya, bayağıdır görmek istiyordum zaten. Geldiğimden beri yanına gitmedim hiç. Ayıp oldu. O yüzden. Ezgi, Lütfen. Aranızdakiler sizin özeliniz. Ama Emel abla da iyi mi diye merak ettim ben. Ya, sen de beni yanlış anlama diye söylemek istedim. çok düşüncelisin Ezgi. Teşekkür ederim. Bir de sana 2 oda uzakta olduğumu bil, tamam mı? Bunu bilmek hep içimi rahatlattı. Pınar, bu ne güzel sürpriz böyle. Seni görmek istedim. Hemen koşarak geldim. Nasıl? İyi yapmış mıyım? Tabii ki de iyi yapmışsın. Da nereden bildin evde olduğumu? Aslında beni Firuzan Hanım aradı. Bir arkadaşını kaybetmişsin. Ben de duyar duymaz koşarak geldim. Evet, maalesef. Çok üzgünüm Pınar. Canım benim ya. Başın sağ olsun. İş arkadaşındı değil mi? Kahramanım da. Ne? Tuğçe miydi? Sen ciddi misin? Nasıl olmuş peki? Sanırım erkek arkadaşı öldürüp ormana gömmüş. Çok korkunç. Ay nasıl olabilir ya gencecik kız. Pınar, sana anlatamam canım. Çok yanıyor. Polisler ne yapmış peki? Soruşturma başlatmış mı? Yakalanmış mı erkek arkadaşı? Ne önemi var ki? Tuğçe geri mi gelecek? Kim yaptıysa Allah'ından bulsun. En yakın arkadaşımı benden koparıp aldı ya. Bak ya. Kız için ben de bizim kumaşımızdan değil demiştim. O kadar üzüldüm ki şimdi. Sadece sen mi? Güya benim de yakın arkadaşımdı. Arkasından neler dedim. Canım çok yanıyor Pınar ya. Canım benim ya. Ben her zaman yanındayım, tamam mı? İstediğin zaman saat kaç olursa olsun beni arayabilirsin. Teşekkür ederim. Cidden iyi ki varsın. Hayatım. Ben Seher'in evine gittim Baki. Seher'le evine mi gittin? Neden? Neden mi? Evladını kaybetmiş, gözü yaşlı bir annenin yanında olmak, onun acısını paylaşmak için tabii ki. İyi ki de gitmişim. Çok önemli bir şey öğrendim Seher'den. Ne öğrendin? Kadın Tuğçe'nin odasında 200.000 lira bulmuş. Demek ki Emel, Tuğçe'nin ihtiyaçları için bizden almış paranın çoğunu. Hiç aklına gelir miydi böyle bir şey? Elbette hayır. Yani dolandırıcının vicdanlısını da ilk defa görüyorum. Bu kadar çok mu dolandırıcı gördün Baki? Hayatım ne alakası var ya? Tabii ki hayır. Neyse. Nasıl gidiyor senin araştırmaların? Emniyetteki arkadaşlarını devreye sokacaktın. Aradın mı? Hatta kafedeki görüşmenin kaydına ulaşacaktın. Ulaşabildin mi? Tabii ki hayatım. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hiç şüphen olmasın. Ya madem elinden geleni yapıyorsun neden bir ilerleme olmuyor? Koskoca Baki Yüce'nin elinden bu kadarı mı geliyor? Çok şaşırtıcı doğrusu. Sevgilim bak. Senin anlamak istemediğin şey... Tamam Baki. Lütfen elinden gelenin fazlasını yap. Çünkü ben o kadının bir an önce adalet karşısına çıkmasını istiyorum. Emel. 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 Bak. Ne hallerdesin Emel?
Yapayalnız kaldım buralarda. Anlat şimdi. Duvarları anlat. Dinlesinler seni. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Şimdi kalk, o akılsız başını vur duvarlara. Allah'ın cezası Baki. Allah'ın cezası. Oğlum senin aklın 3 kuruşlukta mı çalışmıyor? He? Sen nasıl bir gerizekalısın lan? Baki Bey seni izletmeden öylece bırakır mı? Düşünemedim Salih abi ya. Bak vallahi düşünemedim ya. Ha, affet gözünü seveyim abi. Düşünemezsin oğlum zaten. Çünkü sen aklıyla değil, uçkuruyla hareket eden bir adamsın. Abi, Salih abi. Abi bir cahillik yaptım ya. Gözünü seveyim Baki Bey'e bir şey söyleme. Bak zaten çuvalladım abi bu Tuğçe işinde de biliyorsun. Bana bak lan. Bir daha o kızın adını ağzına alırsan... ...senin o dişlerine leblebi niyetine yediririm, anladın mı? Puşt. Tamam abi, almam abi. Bir daha Tuğçe'nin... Bir daha almam abi ağzıma. Seni bir şartla affederim. Nedir abi? Bir daha o kızın yakınına 1 kilometre bile yaklaşmayacaksın. Unutacaksın o kızı. Hangi kızın abi? Ezgi mi? Evet, Ezgi. Tamam abi. Değil 1 kilometre yakınına yaklaşmak. Yemin ediyorum sana semtinden dahi geçmeyeceğim abi. Yeter ki affet. Gözünü seveyim ya. Tek bu Ezgi'nin peşine mi düştün lan sen? Başka altlarda yedin mi? Yok be abi ne altı yiyeceğim ya. Ne bileyim lan ben. Senin gibi itin ne yapacağı belli mi olur? Kimse gördü mü lan seni? Yok abi kimse görmedi beni. Biliyorsun abi beni zaten. Hayalet gibiyim. Giriyorum çıkıyorum abi. İyi. Siktir git şimdi. Dediklerimden de dışarı çıkarsan eğer... Bak yemin ediyorum bu sefer gerçekten hayalet gibi gezersin. Abi söz veriyorum sana. Bundan sonra sen ne dersen o. Yat yat kalk kalk. Demek bu Ezgi ile Alacı'nın arası epey iyi. Adliye tıptan arkadaşım aradı abi. Neden? Ya geçen Biricik'in anlattıkları bugün aklıma takıldı. Ya Firuzan Hanım'ın Tuğçe'nin üzerine atlayıp ameliyat yerini göstermesini istemesi. Abi çok acayip bir durum bu. Evet doğru diyorsun. Hem Firuzan Hanım onun sahte döner olduğundan şüphelenmiş. Yani bu işin peşinde muhtemelen. Yani evet. Bu davranışı Firuzan Hanım'ın bir şeylerden şüphelendiğini gösteriyor. Sen bu kızın böbreğini verdiğini gerçekten düşünüyor musun? Olur mu canım öyle şey? Ya Biricik demedi mi annem gördü ne kadar üzüldü diye? Ya sırf kızı izi olsun diye de ameliyat edecek halleri yok herhalde. Evet de abicim sen her zaman demez misin? Baki yaş tahtaya basmamak için her şeyi yapar diye. Bence bu ameliyat düzmece, ben sana söyleyeyim. Ha sen o yüzden arkadaşını aradı. Tuğçe'nin böbrekleri tam mı değil mi sormak için. Aynen öyle. Ama şehir dışındaymış. Ya izinliymiş. Cevap alamadım. Eğer Tuğçe hiç kimsenin donörü olmadıysa, yani basit bir oyunun parçasıysa Baki'nin ayağına dolanmış olabilir. Ben sana başka bir şey diyeyim. Tuğçe'yi Baki öldürmüş olabilir. Bu nasıl bir herif ya? Maşallah katil. Olanlara bak ya. Artık şaşırmıyorum. Faruk Bey,
Ya bırak artık şu bey demeyi Kenan. Faruk abi de daha iyi sanki. Tamam, siz nasıl isterseniz. Kızımla konuşmaya geldim. Elbette ama isterseniz önce bir Alaca'ya sorun. Kenan, ben onun babasıyım. Kendini toparlaması için yeterince zaman verdim zaten. Bırak da konuşayım. Bir daha kaçmasına izin veremem. Alacağım ne olur. Biliyorum çok üzgünsün. Ama benim de içim çok acıyor. Sadece beni bir dinle. Ha? Alacağım. Ben senin gözlerinin içine baktığımda daha kalbini görüyorum kızım. O kadar temiz bir kalbin var ki. Canının ne kadar yandığını görüyorum. Ama kaç gündür de benim kalbim sanki mengenelerle sıkıyorlar kızım. İçim o kadar yanıyor ki anlatamam. Kızım, ben senin baban. Bu hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Sen ne düşünürsen düşün. Benim için ne hissedersen hisset. Bu hiç değişmeyecek. Kalbimdeki sevgi asla silinmeyecek. Sen küçükken dedim ki zamanı geldiğinde ben bunu anlatırım bir şekilde. Alacağım gerçeği öğrenmeyi hak ediyor. Ama sonra büyüyünce dedim ki Alacağım benden daha fazla kim sevebilir ki? Babası olmasam kalbimde bu kadar büyük bir sevgi olabilir mi? Sonra da korktum. Bir daha bana baba demezsin diye korktum. O kadar korktum ki rüyalarıma bile girdi. Yani senin gerçeği öğrendiğin, bana baba demekten vazgeçtin falan. Kaç kere ağlayarak uyandım. Anne sana hamile oldu. Tamam dedi, tamam. Bu benim kızım. Senin daha kalbimdesin. Sonra da sen benim kalbim oldun. O günden beri de ben sadece senin için yaşıyorum. Senin olmadığın bir anı düşündüm. Nefes alamıyorum. Alacağım. Ben senin babanım kızım. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Hem de hiçbir zaman.
Efendim? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Canım çok yanıyor Kenan. Hem de çok. Kokusunu içmece gibi. Sarılmamak için o kadar zor tuttum ki kendimi. Babam, sen benim evimsin. Sen benim canımsın dememek için o kadar zor tuttum ki kendimi. Ya, bilmiyorum ama engel oldum kendime. O kadar karmaşığım ki. Sanki kör bir kuyunun içinde. Ne kadar acı çektiğimi sana anlatamam Kenan. Anlatamam. Hayırdır Faruk? Bu ne cesaret böyle? Söyle bakalım ne istiyorsun? İstemek mi? Hem de senden. Asla Baki. O zaman ne işin var burada? Al. Bu Emel'in karından aldığı para. Her seferinde beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Demek Emel bununla vicdan azabını giderebileceğini düşünüyor. Peki vicdan azabını azaltmaya yetecek miymiş bu para?
kendi işlediğin cinayeti karımın üstüne yıkmaya kalkma sakın. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki o zavallı kızcağızı Emel değil, sen öldürdün. Çok ayıp Faruk. Lütfen birbirimiz hakkında böyle suçlayıcı konuşmayalım. Şayet elimizde delil yoksa tabii. Ama benim elimde Emel'in Tuğçe'yi gırtlakladığına dair deliller var. O yüzden böyle konuşuyorum. Yoksa ağzımı dahi açmam. Bu saçmalıklarınla istediğin kadar karımı tehdit et. Elinden geleni ardına koyma. Ama sen de şunu çok iyi bil ki gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Peki bu para? Bunu vicdanımı rahatlatmak için getirmedim buraya. Firuzan Hanım'ın bunu hak etmediğini düşünüyorum. Ama paradan daha önemli şeyler de var. Öyle mi? Neymiş? Balaca. Kızım. Onun tertemiz dünyasının bu pisliklerle kirlenmesini istemedim. Bugüne kadar nasıl ki dünyanın pisliklerinden onu uzak tuttum, sağ salim bugüne kadar getirdim. Bundan sonra da onun için her şeyi yaparım. Eğer kızımın kılına zarar verirsen, benim adım da Faruk'sa seni gebertirim. Peki bunu sen mi yapacaksın? Küçük bir kasabanın basit bir tamircisi. Ancak cürmün kadar yer yakarsın. Hele elini bir kızıma uzat. Gör o zaman nereleri yakar. Çok korktum. Gerçekten. Sen Firavun'la sineğin hikayesini bilir misin? Baki. Sinek sen misin Faruk? Vakti zamanında kendini Allah kadar kudretli sanan bir Firavun varmış. Zalim mi zalim, gaddar mı gaddarmış. Bir gün bu tanrı bozuntusu Firavun'a bir sinek musallat olmuş. Tabii bizim Firavun sineği hakir görmüş, küçümsemiş. Bir vuruşta öldürürüm diye düşünmüş. Sonra? Derken sinek Firavun'un burnundan içeri girmiş. Beyninde dolanmaya başlayan sinek Firavun'u çılgına çevirmiş. Sineğin acısı o kadar büyükmüş ki bu acıdan kurtulmak için etrafındakilerine yalvarmış. Kafama vurun, kafama vurun diye. Sinek öyle rahatsız etmiş ki kafasına aldığı darbeleri hissetmemiş bile. Yani anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.
Sen geldiğinden beri eve düzen gelmeye başladı. Her şeyde sana yıkmış olduklarını. Duymamış olayım. Seve seve yapıyorum ben. Ama artık bir iş bulsam fena olmayacak. Nereden çıktı şimdi? İpek'in yaşı geldi. Artık arkadaşlarıyla oynaması, bir şeyler öğrenmesi lazım. Kreş fiyatlarına baktım ama düşündüğümden daha fazla çıktı. Sen niye parayı dert ediyorsun ki? En güzel kreş hangisiyse gidelim ona yazdıralım hemen. Çok incesin Gökhan ama bunu kabul edemem. Yani annesi olarak bu benim sorumluluğum. Ezgi'cim seni çok iyi anlıyorum. Ama lütfen ısrarcı olma. İpek için ben de bir şeyler yapmış olayım. Sen İpek için de benim için de çok şey yaptın zaten. Hala daha yapıyorsun Gökhan. Hem çalışmak bana da iyi gelecek. Çalışırsan İpek ne olacak? İstanbul trafiği, mesai saatleri. Ya sen kreş saatlerine uyacağını düşünüyor musun bu saatlerin? Yani evet haklısın. Ama diğer anneler nasıl yapıyorsa ben de o şekilde yapmanın bir yolunu bulacağım. Hem yani bulabilirsem şayet böyle yarım gün bir iş bulmaya çalışacağım. Müsait miydi? Müsaitim, gel. Çok yakışmış üstündekiler. Teşekkür ederim. Sağ olsun Ezgi yardımcı oldu. Ne istiyorsan al dedi. Ben de basit bir şey seçtim. Ayıp olmasın diye. O basit dediğin kıyafetleri giyen sen olduğun için hiç de öyle basit durmamış. Ne diyeceğim sana? Ya şu işe gitme konusunda emin misin? İyi hissediyor musun kendini? Mecburi hissedeceğim Kenan. Başka çarem yok. Yani o eve geri dönmek istemiyorsam daha fazla çalışmam gerekiyor. Hatta kursu bırakıp kulüpteki saatlerimi arttırabilirim bile. Ya Anaca bak. Ben burada kalmanı isterim. İstediğin kadar kalabilirsin. Lütfen bunu bir düşün. Çok düşüncelisin Kenan. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama burada daha fazla kalamam. Bir göz oda da olsa bana ait bir yerim olmalı. Sana ait bir yer. Ya senin İstanbul'daki kiralardan haberin var mı? Normal bir işte çalışıp o parayı kazansan bile ya sadece ev tutmakla bitmiyor ki. Bunun elektriği var, doğalgazı var, yeni evin depozitosu var. Bilmiyorum Kenan. Bir şekilde hallolur. Okul ne olacak peki? Yani zaten açık öğretimde okuyorum. Bir şey değişmez. Devam ederim. Hem bu hayatta insanın kafasına koyup da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sen de öyle yapmadın mı? Amerika'da okumak istiyordun. Gittin okudun. Anaca. Ya şimdi eski konuları açıp üzerime gelmeyeceksin değil mi? Ya hayır hayır. Özür dilerim gerçekten. Beni yanlış anladın. Ben sadece bu konuda iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. O yüzden söyledim. Peki. Kenan. Ne olur yanımda ol. Desteğine çok ihtiyacım var. Hiç merak etme Anaca. Sen ne karar alırsan al, ben her zaman yanında olacağım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. Ben artık çıkayım. Yoksa işe geç kalacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin.